Basit bir soruyla başlayalım. Bir insan hem özgürlük fikrinin en güçlü cümlelerini yazıp hem de ömrü boyunca köle sahibi olabilir mi? Bugün seni tarihin en büyük çelişkilerinden birinin içine götüreceğim. Adı Thomas Jefferson. Kimine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu çizen büyük bir devlet adamı. Kimine göre ise özgürlük vaaz ederken kendi evinde başka bir gerçeği yaşayan bir ikiyüzlü. Kısa bir bilgi vereyim. Jefferson sadece bir başkan değildi. Aynı zamanda bir yazar, bir düşünür, bir diplomat, bir çiftçi, bir mimar, bir müzisyen. Ve bütün bunların arasında en önemlisi bir dönemin vicdanıyla bir dönemin çıkarları arasında sıkışıp kalan bir insandı. Hazırsanız başlıyoruz. Bu hikaye Virginia eyaletinde başlıyor. 13 Nisan 1743. Albemarle bölgesinde Shadwell adlı bir tütün çiftliği. Thomas Jefferson burada doğdu. Babası Peter Jefferson haritacıydı. Arazileri ölçer, sınırları çizer, bilinmeyen topraklara girerdi. Genç Thomas için bu adam güçlüydü. Hem saygı duyulan hem de korkusuz biri. Annesi Jane Randolph ise koloninin en köklü ailelerinden birindendi. Randolph soyadı o dönemde Virginia elitinin en üst sıralarında anılırdı. Yani Jefferson daha çocukken ayrıcalıklı bir dünyanın içine doğmuştu. Ama aynı zamanda o dünyanın ağır bedelleri vardı. Çünkü o düzen köle emeğiyle ayakta duruyordu. Çocukluğu Shadwell ile Tuckahoe arasında geçti. Aile bir süre Tuckahoe mülkünü yönetmek için taşındı. Sonra geri döndü. Babası resmi eğitim almamıştı. Bunu bir eksiklik sayıyordu. Oğlunun bu eksikliği yaşamamasını istedi. Thomas daha 9 yaşındayken yerel bir din adamının yanında eğitime başladı. Fransızca temelleri, Latince ve Yunanca. Ardından daha güçlü bir klasik eğitim almak üzere rahip James Maury'nin yanına geçti. Eski Yunan ve Roma metinleri, tarih ve felsefe gibi konularla ilgilenmesi, Jefferson zihninin erken yaşlarda antik dünyanın meseleleriyle dolmasına yol açtı. Buraya vardığında hayatının yönünü belirleyecek önemli olaylar yaşandı. Babası vefat ettiğinde Thomas henüz 14 yaşındaydı ve aniden hane reisi konumuna geldi. Shadwell çiftliği ve yüzlerce dönüm arazi ona miras kaldı. Bu mirasın içinde 60'tan fazla köle de bulunuyordu. Bu durum oldukça kritik bir noktadır. Zira Jefferson genç yaşta hem büyük bir özgürlük idealinin hem de köleliğin pratik gerçekliğinin tam ortasında yer aldı. Kolejde matematik eğitimi aldı, ahlak felsefesi dersleri gördü ve aydınlanma düşüncesiyle tanıştı. İnsan haklı, doğal haklar, özgür birey ve yönetilenlerin rızası gibi kavramlar üzerinde duruldu. Jefferson kitaplara gömülmeyi seven biriydi ve gün boyu okuduğu rivayet edilir. Newton, Locke, Smith ve daha pek çok önemli şahsiyetin yanı sıra müzikle de iç içe bir yaşam sürüyordu. Keman çalma yeteneği sayesinde çevresinde saygınlık kazanıyordu. Ancak Virginia siyaseti de hayatının önemli bir parçasıydı. Koloni yönetimi İngiliz Krallığına bağlıydı. Vali ve üst meclis üyeleri atanırken alt meclis olan Burgesses Meclisi seçimle belirleniyordu. Babası da bu mecliste görev almıştı. Aile kendilerini kralın sadık tebaası olarak görüyordu. Ancak zamanla gerginlikler baş göstermeye başladı. 7 Yıl Savaşı'nın sona ermesiyle Britanya borç batağına saplanmış ve kolonilerden vergi talep etmeye karar vermişti. Şeker yasası ve damga vergisi yasası gibi uygulamalarla halk, temsil olmadan vergilendirme olmaz sloganını farklı tonlarda dile getirmeye başladı. O yıllarda genç bir hukukçu olan Jefferson bu tartışmaları yakından takip etti ve Patrick Henry'nin etkileyici konuşmalarından etkilendi. Ancak henüz kimse bağımsızlık hayalleri kurmuyordu. Yine de mesele sadece para olmaktan çıkıp hak meselesine dönüştükçe çatlaklar giderek büyüyordu. Jefferson 1767'de avukatlık ruhsatını aldı ve 1768'de Burgesses Meclisi'ne seçildi.
Bu dönemde Shadwell'den 2 mil uzaklıkta bir tepe seçerek buraya küçük dağ anlamına gelen Monticello adını verdi. Bu isim ilerleyen yıllarda Jefferson'la neredeyse özdeşleşecekti. Çünkü o ev onun hem gururu, hem sığınağı, hem de en karanlık tartışmalarının merkezine dönüşecekti. 1770'te Shadwell'de büyük bir yangın çıktı. Jefferson'ın kütüphanesi ve belgeleri kül oldu. Bu felaket onu Monticello'ya daha hızlı taşınmaya itti. 1772'de evlendi. Martha Wales Jefferson. Aile içinde Patty diye anılırdı. Müzik onları yakınlaştırdı. Birlikte çaldılar, güldüler. Ama hayatları huzurlu akmadı. 6 çocukları oldu. Sadece 2 tanesi büyüyebildi. O dönemin gerçeği buydu. Ve sonra Boston Çay Partisi. 1773. Ardından dayanılmaz yasalar. Boston limanı kapatıldı. Koloniler kenetlendi. Virginia'da tepki verdi. Jefferson bir broşür yazdı. İngiliz-Amerika'nın haklarına özet bir bakış. Kraldan eşit hak istedi. Bu metin onu bir anda ünlü yaptı. Kalemi onun asıl silahıydı. 1775'te Lexington ve Concord. Artık geri dönüş yoktu. Savaş başladı. Jefferson Philadelphia'ya gitti. İkinci Kıta Kongresi'ne katıldı. Washington başkomutan seçildi. Jefferson ve John Adams burada yakınlaştı. Adams kürsüde güçlüydü. Jefferson ise masada, komitelerde, metinlerin içinde. 1776 yazı geldiğinde kongre bir kararın eşiğindeydi. Bağımsızlık ilan edilecek mi? Bir bildiri yazılacaktı. Jefferson kalemi eline aldı ve tarihin en ağır cümlelerini kurdu. Bütün insanların eşit yaratıldığı, devredilemez haklara sahip olduğu, yaşam, özgürlük ve mutluluğun peşinde koşma hakkı ve hükümetlerin bu hakları korumak için var olduğu. Bu sözler bugün bile dünyada yankılanır. Ama o gün bile metin tartışıldı. Kralı hedef alan bölüm yumuşatıldı. Kölelik ve köle ticaretine dair sert kısım çıkarıldı. Güney eyaletleri rahatsız olmasın diye. Jefferson hayal kırıklığı yaşadı. Ama 4 Temmuz 1776'da bildiri kabul edildi. Ve Jefferson'ın adı artık geri dönülmez biçimde tarihe yazıldı. Kişisel acılar yaşadı. Annesini kaybetti. Ailesinden kayıplar oldu. Eşi hastaydı. Fransa'ya gitme teklifini bile bu yüzden reddetti. Virginia yasalarını yenilemeye çalıştı. Eğitim erişimini genişletmek istedi. Dini hoşgörü onun için merkezdeydi. Hiçbir inancın diğerinden üstün olmadığını düşünüyordu. Önerileri ilk anda kabul görmedi. Ama yıllar sonra hayata geçti. Kölelik konusuna gelince, Jefferson zihninde bu kurumun yanlış olduğunu söyleyen biri oldu. Fakat pratikte köleleri vardı. Çözüm diye düşündüğü şey bile rahatsız ediciydi. Köleler serbest bırakılacak ama sonra ülke dışına gönderilecekti. Çünkü özgür beyazlarla özgür siyahların yan yana yaşayamayacağına inanıyordu. Bugünden bakınca bu fikir bile bir duvar gibi duruyor. Savaş devam ediyordu. İngilizler güneye indi. Virginia tehdit altına girdi. Jefferson 1779'da vali seçildi. Ama 1780'de Benedict Arnold saldırdı. Jefferson milisleri toplamakta yavaş kaldı. Şehir yağmalandı. Jefferson tepelerde kaçarken yakalanmaktan son anda kurtuldu. Daha kötüsü 1781'de geldi. Lord Cornwallis ve Banastre, Tarleton, Virginia'ya yöneldi. Jefferson başkenti bu kez Charlottesville'e taşıdı. Washington'a yardım isteyen bir mektup yazdı. Sonra bir sabah haber geldi. Tarleton'ın süvarileri Monticello'ya yaklaşıyor. Amaç Jefferson'ı yakalamak. Bir kez daha kaçtı. Monticello zarar görmedi. Söylentilere göre Tarleton adamları Jefferson'ın şarabıyla kralın doğum gününü kutladı. Valilik bitti. Jefferson hakkında soruşturma açıldı. Suçsuz bulundu. Yine de itibarında bir çizik kaldığını düşündü. Yorktown'da Cornwallis teslim olduğunda bile içindeki huzursuzluk geçmedi. Ardından en büyük yıkım geldi. Martha Jefferson 1782'de doğumdan sonra hızla kötüleşti.
6 Eylül 1782'de öldü. Jefferson karısına bir daha evlenmeyeceğine söz verdi. Bu sözünü tuttu. Ama burada hikayenin gölgesi başlıyor. Martha'nın yanında bulunanlardan biri Sally Hemings adlı genç bir köle kızdı. Sally, Martha Wales ailesinin bir parçasıydı. John Wales'la Elizabeth Hemings arasındaki ilişkiden doğmuştu. Yani Jefferson'ın eşinin üvey kız kardeşi sayılabilecek bir bağ. Ve yıllar sonra Jefferson'ın hayatındaki en tartışmalı yere oturacaktı. Jefferson 1784'te Fransa'ya büyükelçi olarak gitti. Paris onu büyüledi. Devrim fikri, monarşiye eleştiri, din tartışmaları. Jefferson aynı zamanda Fransa'da yaklaşan fırtınayı gördü. Borç içindeki bir krallık, açlık, vergi adaletsizliği, soyluların ve kilisenin direnci. Genel meclis toplandı. 3. sınıf kendini ulusal meclis ilan etti ve 14 Temmuz 1789'da Bastille düştü. Jefferson birçok liderle yakındı. Lafayette ile birlikte insan ve yurttaş hakları bildirgesinin ruhuna katkı verdi. Metin, özgür ve eşit doğarlar fikriyle açılıyordu. Jefferson'ın bağımsızlık metnine benzer bir yankı. Bu sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde de yeni bir düzen kuruluyordu. Anayasa Konvansiyonu, daha güçlü merkezi hükümet tartışmaları. Jefferson hem güçsüz bir birlikten hem de fazla güçlü bir merkezden korkuyordu. Haklar bildirgesi eksikliğine takıldı. Sonra 10 değişiklikle bu eksik tamamlandı. Tam bu dönemde Sally Hemings de geldi. Jefferson'ın kızı Polly ile birlikte. Sally Fransa'da özgürlüğe başvurabilirdi. Ama sonunda Jefferson'la geri dönmeyi kabul etti. Şart olarak çocuklarının 21 yaşında özgür olmasını istedi. Buradaki güç dengesini düşün. Dünyanın en etkili adamlarından biri ve 16 yaşından büyük olmayan bir genç kız. Bu ilişkinin gölgesi yıllarca konuşuldu. Jefferson 1789 sonunda Virginia'ya döndü. George Washington onu Dışişleri Bakanı yaptı. New York'a gitti. 1790'da göreve başladı. Kabinede büyük bir çatışma vardı. Bir tarafta federalistler, güçlü bir federal hükümet isteyenler, John Adams ve özellikle Alexander Hamilton. Diğer tarafta Jefferson, eyaletlerin ve bireyin haklarını savunan demokratik cumhuriyetçi çizgi. Hamilton ulusal banka istedi. Eyalet borçlarını ulusal borca katmak istedi. Jefferson buna karşı çıktı. Sonunda bir uzlaşma oldu. Planlar geçti. Ama başkent New York'tan Potomac kıyısındaki Columbia bölgesine taşınacaktı. Sonradan Washington şehri diye anılacak yer. Dış politikada iç çatışmaya dönüştü. Hamilton ve Adams Britanya'ya yakın. Jefferson devrimci Fransa'ya yakın. Ama Fransız devrimi sertleşti. Jacobenler güç kazandı. Terör dönemi başladı. Giyotin çalıştı. Federalistler anarşi dedi. Jefferson ise Fransa desteğini bırakmak istemedi. Fakat Fransız elçi Genet olayları karıştırınca Jefferson'ın eli zayıfladı. 1794'te istifa etti. Monticello'ya çekildi. Yarı emeklilik hayatı. Ama siyaseti hiç bırakmadı. Washington, Britanya ile Jay Antlaşması'nı yaptı. Cumhuriyetçiler öfkelendi ve 1796 seçimi geldi. Washington 3. dönem istemedi. Veda konuşmasında parti ruhuna karşı uyardı. Ama artık iki kamp netti. Federalistler John Adams'ı destekledi. Demokrat Cumhuriyetçiler Jefferson'ı. Adams az farkla kazandı. Jefferson başkan yardımcısı oldu. Garip bir dönem. Çünkü Jefferson görev yaptığı yönetimin fiili muhalefet lideri gibiydi. 1798'de XYZ krizi patladı. Fransız yetkililerin rüşvet talebi Amerikalıları öfkelendirdi. Yarı savaş başladı. Adams yabancılar ve isyan yasalarını geçirdi. Jefferson bunun despotizme gidiş olduğunu düşündü. Ama açıkça saldırmak yerine perde arkasında direnci örgütledi. 1800 seçimleri geldi. Bu kez sahne daha dramatikti. Jefferson ve Aaron Burr eşit oy aldı. Kararı Temsilciler Meclisi verecekti. Günlerce kilitlendi. Federalistler Jefferson'ı durdurup Cumhuriyetçileri bölmek için Burr ihtimalini kullandı. Jefferson Burr'ın hırsından şüphelendi. 11 Şubat 1801'de oylama başladı. 6 gün karar çıkmadı. Sonunda 17 Şubat'ta Jefferson kazandı.
Ve işin ironisi, bu sonucun önünü açan isimlerden biri Hamilton'du. Çünkü Hamilton Burr'u daha tehlikeli görüyordu. 4 Mart 1801'de Jefferson yemin etti. Açılış konuşmasında birlik çağrısı yaptı. Hepimiz cumhuriyetçiyiz, hepimiz federalistiz dedi. Ilımlı görünmek istedi. Kabinesine James Madison'ı aldı. Hazineye Albert Gallatin'i getirdi. Jefferson başkanlığı boyunca borcu azalttı. Askeri harcamaları kıstı. Avrupa savaşlarında tarafsız kalmak istedi. Ama onu en çok hatırlatan olay batıya genişleme oldu. O dönem Fransız-İspanyol anlaşmasıyla Louisiana bölgesi Fransa'ya geçti. Napolyon güçleniyordu. Jefferson, New Orleans limanının Fransız kontrolüne geçmesinden korktu. Gerekirse Britanya ile bile yakınlaşabileceğini düşündü. Önce satın alma teklif etti. James Monroe ve Robert Livingston'a görev verdi. Napolyon için şartlar değişti. Haiti isyanı, Sarı Humma kayıpları, Britanya ile savaş ihtimali. Louisiana'yı savunmak zor görünüyordu ve Napolyon tüm bölgeyi 15 milyon dolara satmayı teklif etti. Amerikalı temsilciler yetkilerinin üstüne çıktı ama anlaşmayı imzaladı. 4 Temmuz 1803'te haber duyuldu. Kongre onayladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyüklüğü bir gecede 2 katından fazla arttı. Jefferson daha önce bir keşif planlamıştı. Meriwether Lewis ve William Clark. St. Louis'ten yola çıktılar. Pasifik kıyılarına ulaştılar. Geri döndüler. Halk anlatıları büyülenerek okudu. 1804'te Jefferson ezici biçimde yeniden seçildi. Ama yeni bir sorun vardı. Aaron Burr, Hamilton'ı düelloda öldürdü. Siyasi olarak bitti. Sonra Burr'un yeni bir maceraya hazırlandığı söylentileri yayıldı. Jefferson sert önlemler aldı. Burr tutuklandı, yargılandı, beraat etti. Dışarıda ise başka bir kriz büyüdü. 1807'de HMS Leopard olayı. İngiliz gemisi Amerikan gemisine ateş açtı. Savaş isteği yükseldi. Jefferson bunun için hazır olmadıklarını biliyordu. Bu yüzden ambargo yasasını imzaladı. Dış ticareti durdurdu. Savaş engellendi ama ekonomi sarsıldı. Fiyatlar arttı. Halk kızdı. Jefferson 1809'da başkanlığı bıraktı. Monticello'ya döndü. Torunlarıyla vakit geçirdi. Evinin mimarisini büyüttü. Kütüphanesini genişletti. Ziyaretçiler geldi. Bazıları fısıltıyla aynı şeyi konuştu. Köleler arasında efendiye çok benzeyen yüzler vardı. Jefferson bu konuşmaları duymamış gibi yaptı. Eski dostu John Adams'la yeniden yazışmaya başladı. Geçmişi konuştular. Ulusun geleceğini tarttılar. Ama ülke huzur bulmadı. 1812'de Britanya ile savaş çıktı. Washington şehri yakıldı. Yine de barış sağlandı. Sonra Missouri meselesi. Kölelik üzerinden ülke yeniden çatırdadı. Jefferson bunun birliği parçalayabileceğini görüyordu. Ama çözümü yine ertelendi. Bu kavga gelecek kuşağa kaldı. Jefferson'ın son büyük projesi eğitim oldu. 1819'da Virginia Üniversitesi'ni kurdu. Yeni liderlerin özgürlük ve hürriyet değerleriyle yetişmesini umdu. Yaş ilerledikçe sağlığı kötüleşti. 1824'te Lafayette ile görüştü. Eski günlerin bir vedası gibiydi. 1826'da bağımsızlığın 50. yılı geldi. Hem Adams hem Jefferson ağır hastaydı. 4 Temmuz akşamı Adams öldü. Son sözleri şuydu: Thomas Jefferson yaşıyor. Ama o söz söylendiğinde Jefferson çoktan hayata veda etmişti. Aynı gün öğleden sonra. Bağımsızlık bildirgesinin kabulünden tam 50 yıl sonra. Şimdi geriye tek bir portre kalıyor. Bir yanda dev bir miras. Özgürlük fikrini dünyanın diline taşıyan cümleler. Diplomasiyle ülkesini büyüten bir başkan. Bireysel hakları savunan bir düşünür. Öte yanda ise Monticello'nun duvarları. Köle emeği. Sally Hemings ve özgürlük cümleleriyle yan yana duran ağır bir gerçek. Jefferson'ı değerlendirirken iki şeyi aynı anda görmek zorundayız. Onun sözleri birçok insana ilham verdi. Ama onun hayatı birçok insana acı verdi. Ve bu çelişki sadece Jefferson'ın değil, bir ulusun da çelişkisiydi. Şimdi sana soruyorum.
Thomas Jefferson sence kimdi? Tiranlığa karşı bireysel özgürlüğü savunan büyük bir devlet adamı mı? Yoksa hak ve özgürlük konuşmalarını kendi sınıfının çıkarları için kullanan bir ikiyüzlü mü? Yorumlarda fikrini mutlaka yaz. Eğer bu tarz belgesel anlatımları seviyorsan videoyu beğenmeyi unutma. Böyle içerikler daha çok kişiye ulaşınca bu hikayeleri birlikte büyütüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.